Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Onu biliyorsunuz ama yine de hatırlattık. Konumuz Terra Classic Launch olacak sevgili dostlar. Luna Classic'ten bahsedeceğiz. Bu videoda desteklere, dirençlere ve hedeflerine bakacağız kıymetli dostlar. Ama önce bilinmesi gereken launch alacaklara, launch'u hiç bilmeyenlere, şöyle bir anlatmak gerekirse arkadaşlar Terraform Labs dükkana kilidi vurdu. En son o çok eski Luna çöküşlerinden falan bahsetmiyorum. En son SEC dedi ki 1,3 milyar dolar bize para ver. Biz de senin suçlarını affedelim, suçlarını bağışlayalım gibilerden. O 1,3 milyar doları Amerika'daki lunchtan dolayı, Luna krizinden dolayı zarar görenlere dağıtacaklardı. Bir kısmını da tabii ki de devlet kendine fon olarak ayıracaktı. E, Terraform Labs'ta da böyle bir para yok. Luna tarafında da böyle bir para yok arkadaşlar. Ya da olmadıklarını, böyle bir paranın olmadığını iddia ediyorlar. Fişi çektiler. En son Terra Station'lar ve birçok altyapı, birçok doğrulayıcı, birçok cüzdan hizmetleri vardı. Onun da 2 gün önce fişlerini çekti. Dediler ki artık biz bunları kapatıyoruz dediler. Bu sosyal medyada, Twitter'da özellikle acayip gündem oldu. Terra Luna Vakfı'nı acayip derecede böyle insanlar, küfürler, bilmem neler ortalık toz duman oldu. Çünkü Luna krizinden dolayı, Luna çöküşünden dolayı batanlara, bayağı bir zarara uğrayanlara yeni Luna airdrop olarak dağıtılıyordu. Hala dağıtımlar tam olarak bitmemişti. Bir söz verilmişti. İnsanlara airdrop dağıtılacaktı. Airdropların dağıtılma işi bitmeden fişi çekmeleri, Terra Station gibi cüzdanları, stake cüzdanlarının kapatılması acayip derecede bir tepki çekti. Şu an launch analizi yapacağız ama unutmayınız ki patron tarafından batmış bir projenin analizini yapıyoruz. Üstüne basa basa bunu söylüyorum arkadaşlar. Topluluk tarafına tamamen devredildi. Do Kwon tarafından ta ne zamanlardan beri ve şu an topluluk da arkadaşlar projeye eskisi gibi, ilk günkü gibi heyecanlı bir şekilde sahip çıkmıyor ne yazık ki. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sürekli lunch paylaşımları yapıyoruz bir fenomen olarak. Elimizdeki lunchları satmıyoruz. Tutmaya devam ediyoruz. Ama yeni katılacak arkadaşlar haberiniz olsun. Proje batık bir proje. Bir meme token gibi bir proje söyleyebiliriz. Meme tokenlar yükselmiyor mu? Yükseliyor. Meme tokenlar uçup kaçmıyor mu? Uçup kaçabiliyor. Lunch uçup kaçamaz mı? Uçup kaçabilir. Lunch yükseklere çıkamaz mı? Tabii ki de çıkabilir ki şu an zaten bakacağımız sinyallerde de al sinyali de var Lunch tarafında. Ben sadece temel tarafını söylüyorum. Temel tarafı sıkıntılı ama teknik olarak neyse oraya bir daha geleceğiz şimdi teknik tarafa da. Lunch konuşurken Lunch'un arzının çok fazla olduğunu, bu arzı azaltmak içinse ekosistemin bir yakım mekanizması oluşturduğunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık. 2022 13 Mayıs'ından beri sürekli bu trilyon adet olan arz arkadaşlar, yaklaşık 7 trilyon gibi olan arz sürekli yakılıyor, sürekli sistemin dışına atılıyor. Sistemin dışına atıldıkça launchlar adet azalıyor ve fiyata olumlu olarak yansıyor. Mayıs 2022'den beri 133 milyar küsürlük bir yakım olmuş sevgili dostlar. Bugünkü yakımlara baktığımızda saatimiz şu an 17.48. Gece 3'e kadar yakım oluyor. Günlük yakımlar 29 milyonluk bir yakım olmuş. 30-35'i falan bulur gibi görünüyor bugün. Bu hafta 258 milyonluk bir yakım olmuş. Bu aylık her ay, hani hiç bilmeyenlere söyleyelim, her ay Binance borsası belli bir miktar, milyarlık bir miktar launch yakımı yapıyor arkadaşlar. Launch fiyatına katkıda bulunmak için. Şu anda baktığımızda da aylık olarak Binance yakımlarıyla beraber 2 milyar 830 milyon adetlik bir yakım olmuş. Sadece Binance yakmıyor arkadaşlar. Birçok yakıcı var. Şöyle özetlemek gerekirse bu yakıcıları en çok olanı Binance. İkinci sırada DeFi Launch Protocol, Lunatics Token, MaxC borsası. Bunlar milyar adetlik yakanlar ve aşağıda da milyon adet
yakanlarında listesi ekranda görüyorsunuz. Şimdi gelelim fiyatlamalara, şimdi gelelim teknik tarafa sevgili dostlar. Bitcoin'in %2,27, Ethereum'un %1,94 yeşil olan bir günde bu analizi yaptığımızı hatırlatalım. Marketteki sıralamaya baktığımızda 119. sırada Terra Classic Launch bugün %6 yükselmiş. Hem Bitcoin'den hem de Ethereum'dan daha fazla bir yükseliş yaşamış bugün %6,15 yükselerek. Son bir haftada baktığımızda %10'luk, son bir aylık baktığımızda %12'lik bir yükselişe sahip Terra Classic Launch. Ve yılbaşından beri alıp tutanlar, unutanlarsa %32 ne yazık ki zarardalar. Devam ettiğimizde göstergeler bize ne söylüyor? Göstergeler bize al sinyalini vermişler. Herhangi bir problem yok diyor. Ancak burada her ne kadar güçlü al yazsa da benim için, yani Erkan için, Eko Kripto için güçlü al seviyesi 200 günlük basit hareketli ortalamanın üstüdür. O da 100'den geçiyor arkadaşlar. 3-0-100. Arada küsuratları da var ama önemli değil. 3-0-100'ün üzerinde 2 günlük bir kapanış gelir ise Lunch güçlü bir şekilde yükselecektir anlamı taşır. Benim için tabii ki de dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben fiyat kaç olursa olsun elime para geçtikçe Lunch alıyorum arkadaşlar. Her ne kadar başta temel tarafta sanki kötülüyormuş gibi anlatsam da bende var ve almaya da devam ediyorum elimde fırsat geçtikçe. Çünkü benim büyük bir beklentim var bu projeden her ne kadar patron umudunu kesmiş dahi olsa. Şimdi şöyle 5 günlük grafikte sevgili dostlar biraz uzun vadeli grafikte buy sinyalini aldık. Ben alacağım ve unutacağım hocam. Lunch alayım mı diyenlere alabilirsiniz. Bu fiyatlardan alabilir miyiz hocam sorusunun cevabı olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce buradan ne zaman bakın buy sinyalleri geldiğinde şuradan gelmiş, uçmuş gitmiş. Buradan gelmiş, uçmuş gitmiş. Buradan gelmiş, niye uçup gitmesin? Nereye? Şu an 4.093 olan fiyatın 4-0, 3-0, 256'lara gitmesini bekliyoruz. Bu bizim ilk hedefimiz. Sonra baktığımızda ise 3-0, 690, 639'ları görüyoruz. Bir sonraki hedeflerimiz olarak. Şöyle baktığımızda hani şimdi alanlar için söylemek gerekirse bu fiyattan alanlar için şöyle bir ölçüm yaptığımızda buradan buraya geldiğinde %190'lık, %200'lük bir kar oranı var gibi görünüyor. 639'lara gittiğinde çok daha fazla olacaktır. Daha fazla gidemez mi? Çok daha yukarılara gidemez mi? İşte 1 TL olamaz mı? 1 dolar olamaz mı? Gibi soruların cevabını sormak için çok 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 erken sevgili dostlar. Hele ki şu 630'lara bir gelelim. Ondan sonrasına ondan sonra bakarız. Yine uzun vade için sevgili dostlar RSI tarafında da bir al sinyalimiz gelmiş. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. RSI al sinyalini vermiş. Backtest'ini de yapmış yoluna devam ediyor. Bir problem görünmüyor uzun vadede. Peki ya daha kısa vadede? Daha kısa vadeyi daha önceki videomuzda şöyle bir analiz yapmıştık arkadaşlar. Lunch böyle bir trend çizmiştik Lunch tarafında. Lunch'un fiyatı o zamanlar biz bu analizi yaptığımızda şuralarda bir yerdeydi. Biz buralara iner, buralara indiğinde alımınızı yaparsınız dedik. Ve şöyle bir beyazlık çizdik sevgili dostlar peşinden. Ve beyazlık aynen olmuş. Hani biz buraya çıkıp buraya düşmüş. Biz buraya çıkıp hani buraya düşer demişiz. Sonuçta zikzaklar çizerek sevgili dostlar ana yön yukarı. Burada merak ettiğimiz kısım, asıl bizi zorlayacak kısım şu kısım arkadaşlar. 970. Bu 970'e vurmuş, kıramamış. Vurmuş, kıramamış 970'e. Vurmuş, bakalım ne olacak. 970'in üzerinde bir kapanış arıyoruz. Büyük bir ihtimalle bu yine burayı kıramayacak. Böyle bir geri çekilecek ve 970'in üzerinde 2 günlük kapanış geldikten sonra gerçek yükselişleri göreceğiz.
O halde bütün söylediklerimizi toparlarsak sevgili dostlar, uzun vade tutacaksanız lunch buralardan alınır. 3'e 5'e bakmayacaksınız. Kısa vadeli düşünüyorsanız arkadaşlar şu an için 970'leri kırabileceğini düşünmüyorum. Biraz aşağılara 970'lere vurduktan sonra biraz aşağılara işte 9'ların altına 890, 880, 899 gibi rakamlara geldiğinde daha güçlü, daha sağlam bir al yeri olduğunu söyleyebilirim. Launch tarafının. Dediğim gibi bakın uzun vadede ha 970'ten almışsın, ha 900'den almışsın. Çok bir önemi yok. Hedef %200, %300, %500, %1000 olduğu zaman 3'e 5'e bakmazsınız. Kısa vadede bir geri çekilme, uzun vadede yükseliş bekliyoruz. TR Klasik Launch tarafında kıymetli dostlarım. Evet bu kadar olsun video. Hatırlatmamızı da yapalım. Videolarımızın altında kullanmış olduğumuz borsaların referans linkleri var sevgili dostlar. Bu referans linkleriyle üyelik oluşturduğunuzda Telegram gruplarımıza ücretsiz katılabilirsiniz. Bugün ayın 27'si. 1 Ekim itibariyle yeni bir kanun geliyor. Buraya giremeyeceksiniz arkadaşlar. Referanslara giremeyeceksiniz. Gruplar büyük bir ihtimalle ücretli olacak. Onun için şimdiden girin ki sonradan ücretli girmek zorunda kalmayınız. Hangi borsayı seviyorsanız GTO, Binance Global, Bybit, MaxC hangisini istiyorsanız referanslar burada. Linki tıklayarak üyelik oluşturup portföyünüzü de o borsaya aktardığınızda işlemlerinizi o borsada yaptığınızda hem şurada yer alan EcoCrypto referansıyla geldiğiniz için şurada yer alan ödülleri alıyorsunuz hem de Telegram Alsat grubuma katılmış oluyorsunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.